Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Christian Dior'a ait olan çantanın yapımını paylaşacağım. Ben bu çantanın yapımında polyester makrome ip ve 3 numara tığ kullandım. Aşağı yukarı 250 gram beyaz ip, 200 gram siyah ip, bir tane de 100 gramlık gri yumak gidiyor. Çok az kalıyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Hazırsanız tarifine geçelim. Tekrar merhaba arkadaşlar. Videonun başında göstermiş olduğum Christian Dior'a ait olan çantanın yapımına başlayalım. Ben hazır taban kullandım ve siyah şöyle ince olan polyester makrome bir ip kullandım. Siyahla başlayacağım. Sonra beyaz ve gri renkte kullanacağım. Yine aynı şekilde polyester makrome. Ben ilk sırasını yaptım. Tabanı işlemimin. Köşelere 4'er tane sık iğne batıyoruz. Şu her bir köşeye. Aralarda da 3 tane çift örüp dördüncüyü de üçlü yapacağız. İsterseniz burayı birlikte yapalım. Ben köşemde 4 tane sık iğnemi battım. Hemen yanına geliyorum. Yanındaki boşluğa 2 tane sık iğne. Yanına yine 2 tane sık iğne. Üçüncüyü de 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonraki boşluğuma 3 tane yapacağım. 3 tane sık iğne. 1 2 ve 3. Ondan sonra yine 2 tane. 1 2 yine ikincisine de 2 tane. 2 Üçüncüye de 2 tane sık iğnemizi yaptık ve dördüncüye 3 tane batacağız ki çok sık durmaması için. Büzüşüyor ondan sonra çanta. İpim. Şimdi yine 1 2 bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sadece köşeye geldiğimiz zaman köşem tam şurası. Köşe noktalarına 4'er tane batacağız. Ben bu şekilde sırayı bitireyim. Tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna geldim. Hemen ilk yaptığım köşedeki dörtlünün tepesine gelip kaydırmayla birleştiriyorum. Ondan sonra bir zincir çekip aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. Ve daha sonra bu yaptığım sık iğnelerin tepelerine normal sık iğne yaparak sıranın sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Ördükçe bu toparlanacak, yukarıya doğru kıvrılacak arkadaşlar. Yani düz gibi duruyor ama ben bu şekilde sık iğnelerimi dönerek sadece köşe başında kaydırma ile ekleyip tam 4 sıra öreceğim düz siyah ipimle. Sonra modeli kurmaya başlayacağız. Ben 4 sıra öreyim bu şekilde sık iğnelerimi. Sonrasında tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Ben bu ilk bu boşluklara battığım sık iğne sırayı da sayıp toplamda 4 tane siyahla dümdüz ördüm. Sonra en son kaydırmamı yaptım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı boşluğa bir tane sık iğne. Bir tane daha siyahla sık iğne yapıyorum. Ve siyahla yaptığım sık iğneyi tamamlamıyorum. Çünkü beyaz ipime geçeceğim. Beyaz ipimi bulabilirsem ucunu. Bu sırada bu birinci sıramız, modeli kurmaya başlıyoruz artık. Beyaz ipimi alıp
siyahı beyaz ipimle bir tamamlıyorum. Sonrasında 4 tane beyaz ipimle örüyorum. 1. Bu arada siyah ipi de altta yürütüyorum ki tekrar uzak kalmasın. İpi alttan çekip kötü bir görüntü olmasın. Bir daha kullanacağım zaman. 3. 4 tane beyaz yaptım. Dördüncü beyazı tamamlamıyorum. Çünkü bu sefer griye geçeceğim. Yine gri ipimle beyazı kapatıyorum. Burada ipi de çekelim arkadan. Sonra bir tane sık iğne yapıyorum gri ile. Bunu da siyahla kapatıyorum. Sonra tekrar bir sıra siyah yapıyorum. Sonra beyazıma geçiyorum. Bir tane daha beyazla yapacağım. Beyazdan sonra son bir tane gri. Ondan sonra 5 tane de siyah ipimle öreceğim. Model bu şekilde gidecek. 5 tane de siyah yapayım. 1 2 3 4 ve 5. 5. siyahımı beyazla kapatacağım. Çünkü tekrar beyazla örmeye başlayacağım. Aynı baştaki gibi 4 tane beyaz yapacağım. 1 2 3 ve 4. beyazımı yaptım. Sonra griye geçiyorum. Bir tane gri ipimle örüyorum. Griyi siyahla kapatıyorum. Bir sırada siyah yapacağım çünkü. Sonra siyahtan sonra yine bir tane beyaz yapıyorum. Sonra bir tane daha gri yapıyorum. Sonrasında 5 tane siyah. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane siyah zaten sonu oluyor modelin. Sonra tekrar beyaza geçeceğim. Bu sıraya aynen bu şekilde devam edeceğiz. Birinci sırada 1, 2, 3, 4 tane beyaz, bir tane gri, bir tane siyah, bir tane beyaz, bir tane gri. Sonrasında da 5 tane siyah yapıyoruz. Tekrar aynı şekilde devam edecek. Sadece bu köşe kısımlarda tam bu köşeye gelen kısma 2 tane yani atlamış olmak için hani model dağılmasın diye son bitirdikten sonra 2 tane siyah yapıp sonra tekrar modele geçeceğiz. Ben bu köşede 2 tane siyahla başladığım gibi. Bu şekilde ben birinci sırayı örüyorum. İkinci sırada tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben birinci sırayı tamamladım. Köşelerde 2 siyah yapmıştık. En son şöyle söyleyeyim, bu yanı bitirince burada tekrardan 2 tane siyah yapmaya gerek yok. Çünkü zaten 2 tane siyah ilk başladığımızda yapmıştık. Kaydırma yaparak birleştirdim. Yine bir zincir çekerek yükseliyorum. Aynı boşluğa bir tane sık iğne. Yine siyahımızı yapıyoruz. Bu sefer aralardaki başaklara çalışalım ki desen daha düzgün görünsün. 2 tane sık iğnemi yaptıktan sonra tekrar beyaz ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde 4 tane beyaz öreceğim. 1 2 3 Aralardaki boşluğa batalım ki tam düzgün görünsün. Başakların ortasına yani. 4 tane beyazımı yaptıktan sonra gri ipimi alıyorum. Yine zaten gri'nin üstüne denk geliyor. Bir tane gri yapıyorum tekrar. Sonra siyah ipimi alıyorum. Bir tane de siyah ipimle yapıyorum. Sonra beyaz ipimi alıyorum.
Yine üstlerine gelecek şekilde yine aynı yerlere batarak beyazımı da yaptım. Şimdi 4 tane beyaz ördük, bir tane gri ördük, bir tane siyah ördük, bir tane beyaz örüyoruz. Sonra tekrar siyah yapacağız. Bu sefer gri yapmıyoruz. Bir tane siyah. Yine bir tane beyaz. Şimdi 4 beyaz, bir gri, bir tane siyah, bir tane beyaz, tekrar bir siyah, yine tekrar bir beyaz. Beyazı yaptıktan sonra bir tane gri yapacağım. Bir tane siyah yapıyorum. Yine bir gri, bir siyahla gri nerede? Pardon. Bir gri, bir siyahla bitiriyorum. Yine aynı şekilde beyazın üstüne geliyoruz. Modeli yine tekrarlayacağız. 4 tane beyaz. 1 2 3 4 tane beyaz yaptık. 4 tane beyazdan sonra bir tane gri yapıyorduk. Sonrasında bir tane siyah. Sonra tekrar bir beyaz. Sonra bir tane gri. Bir tane siyah. Sonra bir tane gri. Beyaz siyah. Yanlış yapmışız, pardon. Gri siyah beyaz. Gri siyah beyaz. Sonrasında siyah yapacaktık. Çok pardon. Şimdi ilkinde ne yapmıştık? 4 tane beyaz, gri, siyah, beyaz yaptık. Sonra siyah, beyaz, gri yapacağız. Burası siyah olmalı. Siyah. Beyaz. Önce siyah. Sonra beyaz. Sonra gri. Biraz deli işi ama örülünce çok güzel oluyor. Bir tane gri yaptıktan sonra yine siyah yapacağız. Sonra gri. Ve
siyahla bitiriyoruz. Ki sonraki bölüme yine 4 tane beyazla geçeceğiz. 1 2. Şu arkadaşlar, çok da uzattım videoyu ama son bir kez hatırlatayım, sonra sıramı öreyim, tekrar görüşelim. 4 tane beyaz, 1 gri, 1 siyah, 1 gri, 1 siyah, 1 beyaz. Pardon, 4 beyaz, 1 gri, siyah, beyaz, siyah, beyaz, gri, siyah, gri, siyah şeklinde bitiriyoruz. Bu sırayı da bu şekilde örelim. Sıra sonunda tekrar görüşelim. Arkadaşlar merhaba tekrar. Ben ikinci sıramı bitirdim. Şimdi üçüncü sıraya geçişi göstereceğim. Bu sondaki model hani bu geçişlerde, ikili yaptığımız yerlerde yarım kalıyor. Sorun değil, o şeyde de öyleydi, modelde de öyleydi. Yine aynı şekilde ben şimdi kapatmayı da göstereceğim. Son gri kalmıştı. Onun üstüne siyah yapıyorum. Böylece köşedeki siyah sayım 3 olacak. Bu kapatma yeri. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. Aynı yere battım. İkinci siyahımı da yaptım. Şimdi bir üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sırada da aynen devam edeceğiz. 4 tane beyaz yapacağız. Yalnız bu başakların ortalarına batmaya dikkat edelim. 1 2 3 ve 4. 4 beyaz yaptıktan sonra 2 tane siyah yapacağım bu sefer. Bir, 2. Yine bir beyaz yapacağım. Bir alttaki beyazın üstüne denk geliyor. Bir tane beyaz yaptım. Tekrar bir siyah. Üç tane beyaz yapacağım şimdi. Sonra bir gri yapacağım. Sonra bir siyah. Sonra tekrar diğer motife modele geçiyoruz. Yine 4 beyaz yapacağız. Ben uzun uzadıya göstermek istemiyorum. Tekrar bir özet geçersek 4 beyaz, 2 siyah, 1 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz, 1 gri, 1 siyahla bitirdik. Bu sırayı bu şekilde örelim. 4. sırada tekrar görüşelim. Ben 3. sırayı da ördüm, bitirdim. Şimdi 4. sıraya başlayacağım. 4. sırada da yine beyazla başlıyoruz. 7 tane beyaz ipimle 7 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane beyaz yaptıktan sonra bir tane siyah yapacağız. Yine siyah ipimle kapatıyorum. Bir tane siyah yapıyorum. Siyahı da yine beyazımla yapacağım. 2 tane beyaz yapacağım. Bir siyah ördükten sonra bak zor oluyor, aşağıda da ip, altta da kalın oluyor. 2 tane ip yürüttüğüm için 2 tane beyaz yaptıktan sonra yine bir tane siyah ipimle öreceğim bir sık iğne. En sonda bir gri ve bir siyahla bitiriyorum. Yine bir tane gri ördükten sonra bir tane siyah yapıyorum. Yine aynı şekilde beyaz olan kısma geliyorum. Yine 7 tane
öreceğim beyaz ipimle, sık iğne. Ben uzun uzadıya örerek göstermeyeyim arzu ederseniz, yine söyleyeyim. Bu sırada 4. sıramızda 7 beyaz, 7 tane beyazımızla sık iğne ördük. Bir tane siyah, 2 tane beyaz, yine bir siyah, sonra bir gri, bir siyah. Bu şekilde sıranın sonuna kadar öreceğim ben. 5. sıraya geçerken tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben 2 tane D harfi yapacak kadar ördüm. Nasıl yaptığımı size tekrar sırasıyla okuyacağım şimdi. 4. sırada en son bırakmıştık. 4. sırada 7 tane beyaz, 1 tane siyah, 2 beyaz, 1 siyah, 1 gri, 1 siyah şeklinde örmüştük. 5. sırada ise ben 1 beyaz, 1 gri, 2 siyah, 3 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz, 1 gri şeklinde yaptım. 6. sırada 1 beyaz, 1 siyah, 2 beyaz, 1 siyah, 2 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz, 1 gri, 1 siyah. 7. sırada 1 beyaz, 1 siyah, 2 beyaz, 1 siyah, 3 beyaz, 1 siyah, 3 gri, 1 siyah şeklinde. Aslında ben böyle okuyorum ama çok kafa karıştırıcı olmasın. Şöyle ben şu çantayı da kaldıralım. Şöyle bir şablon çıkardım. Siyahla belirtilen renkler siyah. Yine beyazla belirttiğim renkler beyaz. Siyahla yaptıklarım da siyah şeklinde. Bu şekilde yaptım. Bu şablonda şey çıkaramadım. Üst sırasını da örüyorum. Bu D'yi kapatıyorum yine burada. Sonrasında yine şöyle başlıyoruz yine alttan. Bir siyah, yani şu sıradan başlayıp sonuncu sırayı 2 sıra örüyoruz yine böyle. Bu 1, bu 2. Yalnız işte ilk başladığımızda 4 beyazla başlamıştık ya. Sonrasında 4 beyaz devam etmiyor. D'ler kayacak çünkü. Tam hani üst üste gelmemesi gerekiyor. Bu şemadan takip edebilirsiniz kolaylıkla. Bu şekilde yaptıktan sonra 2 tane de üstüne de hem bu hem bu 3. D'nin başlangıcı. Burada bitiriyoruz desen çalışmasını. Ama yine bir üst sıraya geçerken şimdi düz renk öreceğim ben bir 4 sıra kadar gri ipimle. Yine köşede 2 tane siyahı sabit bırakıyorum. Ben şu anda birinciyi yaptım. İkinci siyahımı örüyorum. Sonrasında gri ipime geçiyorum. Gri ipimle 4 sıra boyunca öreceğim. Ama şeyi unutmayalım, böyle köşelerde 2 tane siyah bırakmıştık ya. Oraları siyah yapacağız. Hani desen daha belirgin olsun diye. Onun dışında komple 4 sıra boyunca gri öreceğiz. Aralarda işte 4 tane köşemiz var ikili siyah. Onları siyah yapacağız. Bu şekilde bir 4 sıra örelim. Ben 4 sıra ördükten sonra tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben gri ipimle 4 sıra demiştim ama 2 sıra ördüm. Yeterli geldi. Kalın düştü çünkü ipim. Üstüne de bir sıra beyaz ördüm. Şimdi amblemi işlemeye başlayacağız. Fakat şöyle bir esprisi var. Çift taraflı öreceğimiz için amblemin bu tarafta amblemi tersine öreceğim. Yani Christian Dior yazan yere buradan R'den başlayıp C'ye gideceğim. Arka tarafa döndüğümüzde tam tersi olacak. Yine C'den başlayıp R'ye doğru gideceğiz. Şimdi ben ilk etapta R'yi örmeye başlıyorum. 6 sıra siyahla örüyorum. Bu köşede bıraktığımız 2 taneyi saydıktan sonra tabii toplamda 8 olacak, bunları da sayarsak. 6 tane siyah ördükten sonra ipimi doluyorum. Bir tane beyaz örüyorum. Ondan sonra 2 tane siyah örüyorum. 1 ve 2. 2 siyahtan sonra bir tane beyaza geçiyorum yine. Sonra yine 2 siyah örüyorum. 1 ve 2.
2 siyah ördükten sonra tekrar bu O harfimizin başlangıcı olacak. Yine 2 tane beyaz örüyorum. Bu arada gri ipi de yürütüyorum alttan. Çünkü yeterince kalınlık ve sertlik versin diye. Çünkü 3 iple ördük ya, bu sefer 2 ipe düşersek daralacak çanta. 2 tane beyaz ördükten sonra yine 2 tane siyah yapacağım. Bir ve 2. Sonrasında bir tane beyaz öreceğim. Sonra 1, 2 siyah. Bu siyahlar ara boşluklar. 3 tane beyaz ip. 3 tane sık iğneyi de beyaz iple öreceğim. Bu da benim D harfimin başlangıcı olacak arkadaşlar. 1, 2 ve 3. Şu anda Dior'u yazdık. 4 tane siyah iple örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane siyah iple ördükten sonra bir tane beyaz ipimle örüyorum tekrar. Sonra 3 tane siyah. 1, 2 ve 3. 3 tane siyahla N harfinin arasını yaptık. Geldik beyaz ipe. Bir tane beyaz yaptık. Sonra tekrar bir sıra siyah yaptık. Bir sıra beyaz. 2 sıra siyah. Bir tane daha beyaz. Sonra araya bir tane siyah. Bir tane daha beyaz. Sonra 3 tane siyah örüyorum. Arkadaşlar ben çok fazla vaktinizi almayayım. Ben örmeye devam edeyim. Bu arada o şablonu da çıkarayım. Hep birlikte oradan da bakalım. Olur mu? Nasıl yapılacağını. Ben bu Christian Dior yazımı yazıyorum. Ama dediğim gibi unutmayalım ne olursunuz. Burada R ile başladık. Bu tarafa döndüğümüzde C harfiyle Yok, doğru söylüyorsunuz. Buradan da başladığımızda yine R harfiyle başlayacağız. Çünkü tersten gidiyoruz. Soldan kullandığımız için solda C harfinin yazması gerekiyor. Yine tersten R harfiyle başlayıp C gibi öreceğiz. Hatta siz arkadaşlar ben şablonun çıktısını aldım. Çünkü laptoptaydı. Printer'ım yoktu. O yüzden biraz gecikmeli olarak yaptım. Bu şekilde hatta örmedim de daha kolay görünsün, sizde bekletmemek adına. Dediğim gibi sağdan ördürmeye başladığımız için tersten başlıyoruz. R harfinden C'ye kadar geleceğiz. Sonra kenarlarda dümdüz geçiyoruz. Yine siyah iple dümdüz geçeceğiz kenarlara. Köşeye geldiğimizde yine R harfinden örmeye başlayacağız.
tabii ki R harfinden örmeye başlayıp yine bu köşeyi de şöyle biraz şey yapayım. Arka tarafı da böyle dolanıp C'ye başlayacağız. Arkalı önlü ters durmaması adına. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yok pardon. 1, 2, 3, 4, 5 sıra harf için. Gitti ve kilitlendim, kusura bakmayın. 5 sıra harf için ördükten sonra son yani harfleri bitirdikten sonra tekrar şey yapacağız. 2 sıra tam tersi olacak bu sefer, yani 2 sıra, 1 sıra beyaz, 2 sıra gri yapacağız yine. Tamamen kapanmış olacak. Son kez yine aynen bu şekilde ilk gösterdiğim şablonda olduğu gibi yine bu bir sıra D harfi öreceğiz çantamızı. Ben o sıraya kadar öreceğim. Sizin videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Çünkü tarif ettim. Aynen bu şekilde yine öreceğim. Dediğim gibi 5 sıra harf için üstüne bir sıra beyaz düz bir şekilde, 2 sıra da gri öreceğim. Akabinde yine bir sıra D harfi yapıp çantamızı bitireceğiz. Sonra saplarını yapacağız. Ben yine bu Christian Dior yazısını yazayım. Tekrar görüşelim sizinle. Arkadaşlar ben çantayı bitirdim. Dediğim gibi son 2 sırayı gri ördüm. Bu arada bir şey belirtmek istiyorum. Bu yazıyı yazdıktan sonra bir üst sırasını bir sıra siyah geçin ki ben altta yapmayı unutmuşum, güzel olmadı. Üste yaptım. Üstüne bir sıra beyaz, 2 siyah, 2 sıra gri ördüm. Ondan sonra tekrar bu D harfini oluşturuyordum ama çok yüksek oldu çantam. 2 sırada siyah iple ördüm ve bitirdim çantamı. Daha sonra bu şekilde hani istediğiniz saplı, istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Ben 10 zincir çekerek sık iğne şeklinde yaptım. Bu sap 20-25 santim civarında. 25-26 santim civarında. Siz de bir daha uzun yapabilirsiniz. Ben elde taşımak için yaptım. İkinci sapım da bu. Dikeceğim şimdi ortalayıp. Bu şekilde sıkılaştıralım. Gayet güzel, şık bir çanta oldu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenir ve siz de yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.